Hepimiz her gün haber okuyoruz, sosyal medyada paylaşımlar görüyoruz ve pek çok bilgiye maruz kalıyoruz. Peki karşımıza çıkan her bilgi doğru mu? Ya da gördüğümüz içeriklerin ne kadarını sorguluyoruz? İşte burada dijital medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme devreye giriyor. Dijital medya okuryazarlığı, internette ya da sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri anlamlandırmamıza, sorgulamamıza ve değerlendirmemize yardımcı oluyor. Kısacası bu beceriye sahip olmak, yanlış bilgiye, manipülatif içeriklere ve dezenformasyona karşı kendimizi korumanın en etkili yollarından biri. Çünkü dijital ortamda sadece tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi ve paylaşımcısıyız. Bu yüzden sorumluluğumuz büyük. Dijital medya okuryazarlığı dediğimizde sadece teknoloji kullanma becerisinden söz etmiyoruz. Asıl önemli olan bilgiye nasıl ulaştığımız, onu nasıl analiz ettiğimiz ve güvenilir olup olmadığını nasıl değerlendirdiğimizdir. Başka bir deyişle eleştirel düşünme burada temel beceri haline geliyor. Karşımıza çıkan her bilgiye hemen inanmamak, farklı kaynakları kontrol etmek ve kanıt aramak oldukça önemli. Görüş ile olguyu ayırt edebilmek, karmaşık bilgi akışını analiz edebilmek bu sürecin bir parçası. Dijital dünyada eleştirel düşünme alışkanlığını kazanmak, yanlış bilginin yayılmasını engellemek için de kritik. Bir paylaşımı, bir haberi ya da bir görseli gördüğümüzde önce durup sormamız gerekiyor. Bu bilgi doğru mu? Kaynağı güvenilir mi? Kanıt var mı? İşte bu sorgulayıcı yaklaşım sayesinde hem kendi bilgi tüketimimizi hem de toplumdaki bilgi ekosistemini daha sağlıklı hale getirebiliriz. Bu derste dijital medya okuryazarlığını geliştirmek için hangi araçlara ve yöntemlere başvurabileceğimizi daha detaylı inceleyeceğiz. Eleştirel düşünmenin günlük dijital alışkanlıklarımızda nasıl bir fark yaratabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Dijital medya okuryazarlığı, bireylerin dijital içerikleri tüketirken ve üretirken bilinçli, sorumlu ve eleştirel bir yaklaşım sergilemelerini sağlar. Dijital medya okuryazarlığı sadece karşılaşılan bilginin analiz edilmesi veya doğrulamasını içermez. Bireylerin yanlış bilgilerle karşılaşmadan önce direnç geliştirmesini sağlayarak bilinçli bir medya tüketicisi ve üreticisi olmasını sağlar. Dijital medya okuryazarlığını artırabilmek için bazı bileşenleri yakından inceleyebiliriz. Medyanın nasıl çalıştığını bilmek, dijital çağda bilinçli bir medya tüketicisi olmanın temel adımlarından biridir. Karşımıza çıkan içeriklerin nasıl üretildiğini, hangi editoryal süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerde hangi ticari, politik ya da ideolojik etkilerin devrede olduğunu anlamamız gerekiyor. Örneğin bir haberin arkasında hangi ajansın veya medya grubunun olduğunu bilmek, o içeriğin bağlamını çözümlememize yardımcı olur. Medya sahiplik yapılarının ve finansman kaynaklarının, reklamların, sponsorlukların içeriği nasıl etkileyebileceğini her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü bazen içerikler sadece bilgilendirmek için değil, belirli bir algıyı oluşturmak için de üretiliyor. Ayrıca algı yönetimi teknikleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Çerçeleme ve gündem belirleme stratejileri hangi haberlerin öne çıkacağını ve nasıl sunulacağını belirliyor. Bunları anlamak, medyada gördüğümüz içerikleri sorgulayıp daha bilinçli değerlendirmemizi sağlıyor. Bu modülde medyanın işleyişine dair bu dinamikleri daha yakından inceleyeceğiz. Hangi araçları kullanarak içerik analizleri yapabileceğimizi ve medya mesajlarını nasıl daha eleştirel okuyabileceğimizi beraber inceleyeceğiz. Dijital medya platformları kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerikler sunarak bilgi tüketimini belirli çerçeveler içine alır. Bu da tıpkı medya üretim süreçlerinde olduğu gibi karşılaştığımız içeriklerin çok daha etkileşimde konularda olduğunu söyleyebiliriz. Platformların temel amacının kullanıcıların platformda kalma süreçlerini uzatmak. Bunu akılda tutarak sosyal medya algoritmalarının nasıl çalıştığı ve bireylere hangi içeriklerin neden sunulduğunu analiz etmek bu yüzden önem taşıyor. Dijital medya okuryazarlığının bir diğer bileşeni dijital güvenlik ve mahremiyet bilinci. Bunun için platformlarda güçlü şifre kullanımı, çevrim içi ayak izini azaltmak için kullanılacak yöntemleri uygulamak veya akıllı telefonlardaki gizlilik ayarlarını varsayılan olarak kullanmamak oldukça önemli. Burada kullanabileceğimiz araçları Data Detox, Youth'un önerilerinde bulabilirsiniz. Dijital medya okuryazarlığı sadece medya ve içerik tüketimini değil, aynı zamanda sorumlu bir şekilde içerik üretmeyi de kapsar.
Doğru bilgiyi yaygınlaştırmak ve yanlış bilgiye karşı sorumlu medya üreticisi olmak temel ilkeler arasındadır. Eleştirel düşünme, karşımıza çıkan bilgileri sorgulama, analiz etme ve değerlendirme becerisidir. Bir bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine önce kaynağına bakmak, doğruluğunu sorgulamayı ve olası önyargıları fark etmeyi gerektiriyor. Dijital çağda bilgi hızla yayılıyor ve ne yazık ki her zaman doğru olmayabiliyor. İşte bu yüzden eleştirel düşünme, yanlış bilgiye karşı kendimizi korumak ve bilinçli kararlar verebilmek için artık vazgeçilmez bir beceri. Eleştirel düşünmenin başlangıç noktası sağlıklı bir şüphe. Bu, karşımıza çıkan bilgileri sorgulamadan kabul etmemek ve her zaman bir adım geri çekilip değerlendirme yapabilmek anlamına geliyor. Bazen buna şüphe kasıtı diyoruz. Yani içeriklere eleştirel bir gözle bakmayı ve sürekli merak etmeyi alışkanlık haline getirmek. Ama burada önemli bir denge var. Eleştirel düşünme her şeye güvensizlikle yaklaşmak ya da paranoyaya kapılmak demek değil. Amaç gerçek bilgiyle komplo teorilerini, yanlış bilgileri ayırt edebilmek ve sorgularken kanıta dayalı değerlendirmeler yapabilmektir. Duygular bilgiye verdiğimiz tepkileri şekillendirebilirler. Özellikle öfke, korku veya aşırı heyecan gibi güçlü duygusal tepkiler uyandıran içeriklere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bir bilgiyle karşılaşıldığında şu soruları sorabiliriz. Bu bilgi bende nasıl bir duygu uyandırıyor? Bu duygu içeriğin doğruluğunu sorgulamama engel olabilir mi? Bu içeriği paylaşmadan önce gerçekten doğruladım mı? Manipülatif içerikler genellikle duyguları harekete geçirerek bireylerin eleştirel düşünmesini devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Hepimiz kendi düşüncelerimizi ve inançlarımızı destekleyen bilgilere daha kolay inanma eğilimindeyiz. Buna onay yanlılığı ya da İngilizce adıyla confirmation bias deniyor. Yani zaten inandığımız şeylerle uyumlu içerikleri doğru kabul etme eğilimimiz var. Dijital dünyada algoritmalar bu eğilimi daha da güçlendiriyorlar. Karşımıza çoğunlukla zaten düşündüklerimizi doğrulayan içerikler çıkıyor. Bu durum yanlış bilgilere daha kolay inanmamıza neden oluyor. Eleştirel düşünme ise bu ön yargının farkında olmayı ve bilgileri daha objektif değerlendirmeyi gerektiriyor. Kendimize şu soruyu sormak önemli. Eğer bunun tam tersini iddia eden bir içerik görseydim, aynı hızla, aynı kolaylıkla inanır mıydım? Bu sorular kendi ön yargılarımızı sorgulamamıza ve daha dengeli kararlar almamıza yardımcı olur. Eleştirel düşünmenin önemli adımlarından biri tek bir kaynaktan gelen bilgiyle yetinmemektir. Farklı bakış açılarını karşılaştırmak, olayları daha geniş ve dengeli bir perspektiften görmemizi sağlar. Örneğin aynı haberi hem uluslararası hem de yerel medya kuruluşlarından takip etmek, nasıl farklı çerçevelerde sunulduğunu anlamamıza yardımcı olur. İdeolojik çeşitliliğe sahip kaynaklardan bilgi almak, olayları tek taraflı değil, daha bütüncül bir bakışla değerlendirmeyi kolaylaştırır. Bu alışkanlık sadece bilgiye erişimi artırmaz, aynı zamanda kendi ön yargılarımızı sorgulayıp daha objektif değerlendirmeler yapmamıza da katkı sağlar.